Evet, şimdi burada bir tane sağ tarafta torna kalemlerine taktığımız uçlar bulunmakta arkadaşlar. Sol tarafta da hem torna tezgahına hem de tarama kafalara taktığımız çeşitli uçlar bulunmakta. Şimdi bu meslekte biz devam edeceksek bazı şeylerin ezberden geldiğini bozmamız gerekiyor arkadaşlar. Ezberci bir eğitim değil de. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın buradaki uç kutusunun arka tarafında şöyle yakınlaştığım zaman VC ile ifade edilen bir kısım var. 160 ölçüsünde. Sağ tarafta parantez içerisinde de 120 ila 200 şeklinde demiş. Yani bu kesici takım bu aralıkta kesme işlemi yapabilir. Değeri de neymiş? 160 m bölü milimetre şeklinde. M bölü minimum şeklinde. Ve hemen altında da FZ ile ifade edilen bir kısım var arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi SolidCam eğitim videolarımda var kanalda. Onlara bir göz atabilirsiniz. FZ dediğimiz ifade diş başına ilerleme demektir. Yani esasında biz bu kesici takıma ait özelliklere buradan bakabiliyoruz. Veya çevirdiğim diğer kesici takım için bakın yine VC değerimiz değişkenlik gösteriyor. F değerimiz diş başına ilerleme yine değişkenlik gösterebiliyor. SolidCam'de parçayı işlerken diş boyuna ilerlemeyi genelde biz ne yapıyoruz? Programın default değerinde bırakıyoruz, değiştirmiyoruz. Ama kullandığınız kesici takım, kesici uçlar belli ise bunu ne yapıyoruz? Kataloglardan standartına uygun bir şekilde girebiliyoruz. Esasında burada VC ile ifade edilen kesme hızı nedir arkadaşlar? Bizim basit bir bağıntımız vardı. V eşittir pi çarpı D çarpı N bölü 1000 şeklinde. Buradaki 1000 birim dönüşümünden gelen bir sabit sayı. Pi'yi zaten biliyoruz. Neyi şu anda bilmiyoruz? D parçamızın çapı, büyük N ile gösterilen kısım tezgaha vereceğim devir, V ise kesme hızı. Dolayısıyla buradan parçamın çapını biliyorum. Yani parçayı hangi çapa getireceğimi biliyorum. Sonuçta benim işleyeceğim parça. Tezgahı da şimdi biraz önce gösterdiğimiz kısımdan da VC kesme hızını aldığımızda biz buradan neyi bulabiliriz? Tezgaha vereceğimiz devir sayısını. Bu mantık universal tornada da CNC tornada da aynı şekilde işler arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.